Her sabah uyandığınızda, henüz ilk kahvenizi bile içmeden sırtınızda görünmez bir yükle güne başlıyorsunuz. Bu sadece sizin yükünüz değil, çocuklarınızın, torunlarınızın ve henüz doğmamış nesillerin de yükü. Almanya, Avrupa'nın ekonomik kalesi, tasarrufun, disiplinin ve o meşhur sıfır açıklık politikasının vatanı. Ancak bu kale aslında 2,5 trilyon euroluk devasa bir borç temeli üzerinde yükseliyor. Amerika Birleşik Devletleri 38 trilyon dolarla uçurumun kenarında dans ederken, Japonya borç yükü altında ezilirken temel bir soru beliriyor. Eğer herkes borçluysa, alacaklı kim? Marslılar mı? Eğer tüm dünya ekonomisi bir borç senetleri ağı ise, biz bu parayı kime borçluyuz? Cevap, sarsıcı olduğu kadar dahice. Bu borçlar asla ödenmeyecek. Çünkü sistemin varlığı, bu borçların var olmasına bağlı. Alman dili büyüleyicidir. Başka hiçbir dilde olmayan felsefi bir paradoksu içinde barındırır. Schuld. Bizim için bu kelime hem mali borç hem de ahlaki suç ya da günah anlamına gelir. Alman kültüründe borçlanmak, geleneksel olarak özgürlüğünden ve dürüstlüğünden feragat etmek demektir. Ancak modern finans sistemi, Alman ruhundaki bu ahlak pusulasını çoktan devre dışı bıraktı. Eskiden krallar savaşmak için altın biriktirirdi. 1694'te İngiltere'de her şey değişti. Kral, altına sahip olmaktan ziyade borç yaratma yeteneğine sahip olmanın çok daha güçlü bir silah olduğunu keşfetti. Vergiler artık devlet hizmetinin bedeli değil, devasa bir borç makinesinin yakıtı haline geldi. Bugün devletler toprak fethetmiyor, tahvil çıkararak geleceği ipotek altına alıyor. Savaşlar artık meydanlarda değil, bilançolarda kazanılıyor. Almanya yıllarca bir illüzyonla uyutuldu. Schwarze-Null yani sıfır açık. Politikacılar bize devletin akıllı bir ev hanımı gibi davranması gerektiğini, kazandığından fazlasını harcamaması gerektiğini söylediler. Hatta borç frenini anayasamıza kazıdık. Ama bu gerçeğin sadece yarısı. Küresel finans sisteminde durmak, yok olmak demektir. Sistem, rollover denilen bir abonelik modeline dayanır. Borçlar ödenmez. Sadece yeni ve genellikle daha yüksek borçlarla takas edilir. Peki alacaklı kim? Aynaya bakın. Emeklilik sigortalarınız, hayat sigortalarınız, biriktirdiğiniz tüm o paralar, hepsi Alman devlet tahvillerine dayalı. Devlet size borçlu, siz devlete muhtaçsınız. Kendi kuyruğunu yiyen bir yılan bu. Eğer Alman devleti yarın tüm borcunu ödeseydi, emeklilik maaşlarınız ve birikimleriniz bir anda kağıt parçasına dönüşürdü. Demokrasilerde halk karar verir, değil mi? Yanılıyorsunuz. Başbakanlık koltuğunda kimin oturacağına siz karar verirsiniz. Ama o hükümetin hayatta kalıp kalmayacağına New York'taki reyting kuruluşları ve Londra'daki algoritmalar karar verir. Moody's veya S&P bir ülkenin notunu düşürdüğünde faizler artar ve o ülkenin okullarından, hastanelerinden, altyapısından çalınan para bir gecede faize akar. Modern dünyanın gerçek yüksek rahipleri merkez bankalarıdır. Onlar borç yönetmezler. Onlar borç yaratırlar. Cebinizdeki her euro bir borçla doğmuştur. 50 euroluk banknotun üzerine dikkatli bakın. O kağıt aslında gelecekteki bir emeğin verilmiş sözüdür. Borçsuz para yoktur. Eğer bugün dünyadaki tüm borçlar silinseydi, piyasada tek bir euro bile kalmazdı. Sistem iyileşmezdi. Sistem tamamen yok olurdu. İşte her tasarruf sahibinin sorması gereken soru. Bu sistem kime hizmet ediyor? Borç, paradoksal bir şekilde zengini daha zengin, orta sınıfı ise daha bağımlı hale getirmek için tasarlanmıştır. Ödediğiniz vergilerle devletin borç faizini karşılarsınız. Bu faizler ise doğrudan o tahvilleri elinde tutanların ceplerine akar. En üstteki %1'lik kesime, dev bankalara ve hedge fonlarına. Bu, tarihin en büyük ve en yasal servet transferidir. Borç dağları büyüdükçe eşitsizlik de büyür. Çünkü borç, emeğin enerjisini emer ve onu sessizce sermaye sahiplerinin hesaplarına taşır. Biz Almanlar 1923'ü unutmadık. Paranın değerini yitirdiği o hiperenflasyon travması DNA'mıza işledi. Bugün dünya, o günden çok daha büyük bir barut fıçısının üzerinde oturuyor. Güven erozyonu. Sistem, rakamlar gerçek olduğu için değil, hepimiz onlara inandığımız için çalışıyor. Ama bir gün birileri masadan kalkmak isterse, bir gün bu kağıttan şatonun sadece tutulmayacak sözlerden ibaret olduğunu anlarsak, illüzyon biter. Borç kaçınılmaz bir kötü değil, bir kontrol enstrümanıdır. Ve bu küresel oyunda tek bir kural vardır. Kimse gerçeği yüksek sesle söylemediği sürece oyun devam eder. Siz bu sistemin neresindesiniz?
Kendi geleceğinizin alacaklısı mı yoksa ömür boyu bir borçlu mu? Gücün perde arkasına bakmak istiyorsanız kanala abone olun. Çünkü bilmek görünmez kölelikten kurtulmanın tek yoludur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Modern dünya bir yalanın üzerine inşa edildi. Cebinizdeki paradan oturduğunuz evin kredisine kadar her şey bir illüzyonun parçası. Ama bu basit bir dolandırıcılık değil. Bu insanlık tarihinin gördüğü en sofistike mühendislik harikası. Borç temelli küresel işletim sistemi. Almanya bu sistemin en sadık ama en trajik oyuncusu. Biz tasarruf yapıyoruz, borç freni koyuyoruz ve disiplinle övünüyoruz. Ancak Federal Cumhuriyet'in her bir kuruşu aslında bir yerlerde yaratılmış bir borcun gölgesidir. Soru şu, borç bir hastalık mı? Yoksa bizi hayatta tutan kanın ta kendisi mi? Eğer bu kan akmayı durdurursa, medeniyet dediğimiz bu devasa makine kaç saniye içinde durur? Borç, matematikten önce doğdu. Mezopotamya'da kil tabletlere kazınan arpa borçlarından, tapınak şövalyelerinin Avrupa geneline yaydığı çek sistemine kadar borç, her zaman güç demekti. Ancak 1971'de her şey değişti. ABD, doların altınla olan son bağını da kopardı. O gün para, değerli bir metalin temsilcisi olmaktan çıktı ve tamamen matematiksel bir söze dönüştü. Bugün Alman Bundesbank veya Avrupa Merkez Bankası para bastığında aslında havadan değer yaratmıyor. Bir borç senedini yani tahvili satın alarak karşılığında rakamlar üretiyorlar. Yani para borçtur. Borç yoksa para da yoktur. Bu denklemi anladığınızda dünyanın neden asla borçsuz kalamayacağını da anlarsınız. Borcun bitmesi, paranın yok olması ve modern hayatın durması demektir. Peki neden biz Almanlar borçtan yani Schuld'dan bu kadar korkuyoruz? Çünkü bizim kolektif hafızamızda 1923'ün hayaletleri dolaşıyor. Hiperenflasyonun, birikimlerimizi bir gecede nasıl kül ettiğini unutmadık. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz tehlike çok daha sinsi. 1923'te sorun çok fazla kağıt para olmasıydı. Bugün ise sorun paranın bir türev enstrümana dönüşmüş olması. Küresel borç 315 trilyon doları aştı. Bu, dünyanın ürettiği tüm mal ve hizmetlerin tam 3 katı. Yani dünya aslında gelecekteki 3 neslin emeğini şimdiden yedi bitirdi. Biz bugün torunlarımızın henüz yapmadığı mesailerin parasını harcıyoruz. Bu bir saadet zinciri mi yoksa kontrol edilebilir bir risk mi? Borcun en büyük müttefiki enflasyondur. Hükümetler borçlarını asla ödemezler. Onları enflasyonla eritirler. Eğer devletin 1 milyar borcu varsa ve paranın değeri %10 düşerse, devlet aslında borcunu %10 oranında çaktırmadan halkın omuzlarına yüklemiştir. Alman halkı çalışıyor, üretiyor ve vergisini ödüyor. Peki bu vergiler nereye gidiyor? Yollara mı? Okullara mı? Sadece bir kısmı. Devasa bir bölümü geçmişte alınmış borçların sadece faizine gidiyor. Bu, halktan sermaye sınıfına yapılan sessiz, derinden ve sonsuz bir servet transferidir. Demokrasi sandıkta başlar ama bilançoda biter. Borç sadece ekonomik bir araç değildir. O 21. yüzyılın atom bombasıdır. Çin, gelişmekte olan ülkeleri borç tuzağı diplomasisiyle limanlarını ve topraklarını kontrol altına alarak fethediyor. ABD, doların rezerv para birimi olma gücünü kullanarak dünyayı kendi borcuna ortak ediyor. Almanya ise bu iki devin arasında Avrupa Birliği'nin kefili olarak duruyor. Eğer bir gün bu küresel karşılıklı bağımlılık koparsa sadece bankalar batmaz. Sınırlar yeniden çizilir, hükümetler devrilir. Çünkü borç iki tarafı da bir arada tutan bir kelepçedir. Kimse anahtarı çevirmeye cesaret edemez. Peki bu devasa sistemin bir reset düğmesi var mı? Tarih bize borç krizlerinin her zaman iki şekilde bittiğini söyler. Ya büyük bir yıkım yani savaş veya çöküş ya da büyük bir yeniden yapılandırma. Ancak bu sefer farklı. İlk kez tüm gezegen aynı anda borçlu. Kaçacak bir ada, sığınılacak başka bir sistem kalmadı. Bizler bu kağıttan şatonun hem sakinleri hem de mimarlarıyız. Bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde dünyaya aynı gözle bakmayacaksınız. Banka hesabınızdaki rakamlar artık sadece sayı değil, sistemin size olan sözü olarak görünecek. Ve unutmayın, bir söz ancak karşıdaki kişi ona inandığı sürece değerlidir. Siz inanmaya devam edecek misiniz? Yoksa perdeyi aralamanın vakti geldi mi? Bu derinliğe inmek istiyorsanız Hakikati Arayanların kanalına hoş geldiniz. Abone olun ve gerçek finansal tarihin parçası olun. Bir sonraki bölümde paranın sonunu konuşacağız.